Eşref'in kaza yapması ve Nisan'ın ihtiyarın kızı çıkması tüm işlerin gidişatını değiştiriyor. Yeni bölümlerde öyle olaylar olacak ki dizide bambaşka yeni bir döneme geçiş yapıyoruz. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle ve bomba sürprizlerle başlayalım. Eşref, ihtiyarın kızının annesini bulduktan sonra aniden kaza yaptı. Bu noktada akıllara acaba kazayı yaptıran ihtiyar mıydı sorusu geldi. Çünkü ihtiyar Eşref'in kendisine ulaşmasını istemiyor ancak artık Eşref için ihtiyara son bir adım kaldı. Eşref'in kaza yapması Nisan'ın çocuğu aldırma konusundaki fikrini tamamen değiştiriyor. Hatta Eşref'in duygusal bir konuşmayla Nisan'la kız çocuklarının olduğunu hayal etmesi Nisan'ı derinden etkiledi. Ki zaten çocuğun cinsiyeti de kız olacak. Evet, kaza yapan Eşref'e hızlıca ilk müdahale yapılacak ancak bu konudaki en büyük tereddüt şu: acaba Eşref hafıza kaybı yaşar mı? Böyle bir durum yaşanırsa senaryoların ilerlemesi açısından tıkanıklık oluşur. Umarız Eşref için hafıza kaybı senaryosu yazılmaz. Zaten Eşref hafızasını kaybetse bile rüyasını her türlü hatırlar. Şimdi gelelim asıl bomba mevzuya. Nisan'ın karşısına bir anda Gülümser Aygün diye bir kadın çıktı. Faruk'un araştırmalarıyla beraber gördük ki bu kadın yıllardır kızını takip ettiriyormuş. Üstelik fotoğrafı Eşref'in elinde ve Eşref bu kadın için ihtiyarın kızını doğuran kadın dedi. Ve bu kadın yıllar sonra şimdi Nisan'ın karşısına çıktı. Adamlarına takip ettirdikten sonra zamanı geldi diyerek cesaretini toplayıp Nisan'ın karşısına çıkıp onunla tanıştı. Yani Gülümser Aygün Nisan'ın aslında öz annesi. Nisan kendi ailesinin depremde kaybettiğini söylemişti ancak gerçekler bambaşka. Zamanında ihtiyarla ilişkisi olan Gülümser, Nisan'ı doğurduktan sonra karanlık yeraltı dünyasından korkarak çocuğuna zarar gelecek düşüncesiyle Nisan'ın bebek yaşta mecburen evlatlık vermiş. Sonrasında ise kendini ölü gösterip hem ihtiyardan uzaklaşmış hem de Nisan'ın tehlikelerden uzak yaşamasını sağlamış. Kısacası Nisan'ın öz annesi Gülümser Aygün, öz babası da ihtiyar. Afra, Nisan'ın öz kardeşi değildi. Durumlar böyle olunca işler iyice Arap saçına dönecek ve dizide yeni bir dönem başlayacak. Bu durum hem Nisan için hem de Eşref için beklenmedik büyük bir şok olacak. Eşref önce yıllarca rüyasını aradı ve meğer gözünün önündeki Nisan rüya çıktı. Uzun süredir muhbiri aradı. Meğer muhbir gözünün önündeki Nisan'mış ve şimdi de bir süredir ihtiyarın kızını arıyor. O da meğer gözünün önündeki Nisan'mış. Yani aslında Eşref için tüm yollar Nisan'a çıkıyor ancak gözünün önündekini çok uzaklarda arıyor. Peki bundan sonra neler olacak? Nisan, Gülümser'in kart vizitini almıştı ve çantasına koydu. Eşref, kadının adını, soyadını ve yüzünü biliyor. Eğer bu kart viziti Nisan'ın çantasında görürse ilk büyük şüphe o zaman başlar. Balıkçı zamanında Eşref'e Nisan'la ilgili belki bilmediğin sırlar ortaya çıkar demişti. İşte Eşref için çarpıcı sırlar birer birer ortaya dökülmeye başlıyor. Evet, bu sır Eşref'i ihtiyara ulaştıracak ancak çok sevdiği Nisan'ın, yani rüyasının ihtiyarın kızı çıkması Eşref'in elini kolunu bağlayacak. Belki de Eşref ihtiyarın biletini kesmek istediğinde karşısında Nisan'ı bulacak. Fakat Nisan'ın ihtiyarı baba gibi benimsemesi çok zor. Annesini bile kabullenmeyecektir ancak gerçekleri öğrendikten sonra annesine karşı yumuşayacaktır. Diğer yandan ihtiyarın kızını arayan Ölü Yaşar, ihtiyara verdiği sözü tutmak zorunda. Aksi durumda ihtiyar Ölü Yaşar'ı kızıyla tehdit ediyor. İşte bu nedenle Yaşar, Nisan'ın ihtiyarın kızı olduğunu Eşref'ten önce çözerse kendi kızı için mecburen Nisan'ı alıp ihtiyara teslim edecek. Ayrıca Yaşar, Kenan ve Kadir çalışmasında beklenmedik bir haberle ortalık geçici olarak yatışacak. Ki zaten Kenan'ın Kadir'e sıkmasının ihtimali bile yok. Kadir ise yeni planlarla yoluna devam edecek. Ancak hem babası Hıdır'ın hem de Çiğdem'in Eşref'le işbirliği yaparak arkadan çevirdiği işler Kadir'i fazlasıyla öfkelendirecek. Ayrıca Kadir, annesini öldüren ihtiyardan intikam almak için pusuda beklemeye devam edecek. Bu arada ihtiyar karakteri için kadın olabilir diyenler var ancak ihtiyar karakteri erkek. Çünkü bölümler önce Dinçer'in karşısına çıkmıştı ve bir erkek silüeti şeklinde görülmüştü. Son olarak Müslüm'ün babası gerçekleri öğrenince çılgına döndü ve bu hikayede yanan Müslüm oldu. Müslüm kurtuluyor ancak babasını pek rahat durmaya niyeti yok. Gürdal'ı veya yanlışlıkla Irmak'ı vurursa şaşırmayız. Ayrıca yakında Faruk'la Irmak arasında bir ilişki başlayacak ve bu durum Eşref'in ekibinde bazı kaosların yaşanmasına sebep olacak. Hem Gürdal bu durumu kabullenmez hem de Müslüm'ün Irmak'a olan duyguları ve Faruk'un bunu bilmesi işleri daha da karıştırır. Peki siz son bölümü beğendiniz mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.